Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay bir şekilde hazırlayıp kahvaltılarda servis edebileceğiniz nefis fırında ekmek pizza tarifi hazırlayacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle bir adet ekmek kullanacağım. Hatta böyle evdeki bayat ekmekleri de değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz kadar dilimleyebilirsiniz. Benim yaklaşık 12 adet dilimim çıktı. Siz daha ince ya da daha kalın zevkinize göre aslında dilim sayısını da belirleyebilirsiniz. Ben öncelikle zeytinlerimin çekirdeklerini çıkardım ve onları doğradım. Siyah zeytin kullandım. Siz isterseniz yeşil de ilave edebilirsiniz. Ve bir tutam kadar maydanozu yıkadım ve ince ince kıydım. Sırada biberlerim var. Biberlerimin de çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince ince doğruyorum. Malzemeleri aslında biraz da size bırakmak istiyorum. Evinizde hangi malzemeler varsa bu tarifte onları kullanabilirsiniz. Biberlerimin ardından ben 3 adet domatesin kabuklarını soydum. Onları da doğramaya başlıyorum. Olabildiğince minik minik parçalar halinde doğramaya gayret göstereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir tarif. Hiç hamur açmaya gerek kalmadan pratik bir şekilde hazırladığınız bu pizzayı ben mutlaka not almanızı ve denemenizi öneriyorum. Hatta sadece kahvaltıyla da sınırlamayalım. Akşam 5 çaylarınızın yanında ya da öğlen atıştırmalıklarında gerçekten çok lezzetli olacak. Çok güzel gidecektir çayın yanında. Hatta misafirlerinize ikram etmek için de kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklarınız bu tarife gerçekten bayılacaklar. Gerçek pizzayı aratmayacak kadar güzel ve bir o kadar da lezzetli bir tarif hazırlıyoruz şu anda. Domateslerimi gördüğünüz gibi minik minik doğradım ve bu işlem de tamamlandı. Hepsini genişçe bir kasede birleştirmeye başlıyorum. İsterseniz domatesin suyunu da bu yolla alabilirsiniz. Üzerine sonra biberlerimi ilave edeceğim. Maydanozlarımı ilave edeceğim. Bunları da az önce doğramıştım zaten videonun başında. Aslında malzemelerin içerisine ne ilave etseniz gerçekten çok yakışır, çok da güzel olur. Ben bunu biraz evdeki malzemelerinize ve hayal gücünüze bırakıyorum aslında. İstediğiniz malzemeyi işte mısır varsa ilave edebilirsiniz, sosis varsa da ilave edebilirsiniz. Ben bir miktarda sarımsak ilave etmek istiyorum çünkü yaklaşık 3 diş kadar yeterli olacaktır. İnanılmaz lezzet katıyor ve sosislerimi de gördüğünüz gibi ince halkalar halinde doğradım şimdi. Onu da diğer malzemelerin yanına ekliyorum. Pizzanın olmazsa olmaz kaşar peyniri. Kaşarı da bir güzel rendenin iri tarafıyla rendeledim. Onu da malzemelerimin içerisine alıyorum. Malzemeler iyicene birbirine tutunsun ve pizzamızın harcı daha da lezzetli hale gelsin diye bir adet de yumurta kırdım içerisine ve karıştırmaya başladım. Bir de baharat ilave etmek istiyorum. Tuz miktarını size bırakıyorum. İstediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Karabiber, kırmızı biber de ben ilave ediyorum. Sonrasında yine baharatları da karıştırıyorum. Ekmeklerimi bir fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum şimdi. Önce bir yağlı kağıt serdim. Üzerlerine önce bir miktar tereyağı sürüyorum. Tüm dilimlerde aynı işlemi uyguluyorum. Tereyağını tamamen sürüyorum. Bol miktarda kullanıyorum. Hatta biraz ben. Sonrasında ise hazırladığım karışımı üzerine yerleştirmeye başlıyorum. Bir kaşık yardımıyla ekmeklerimin. Şimdiden gerçekten inanılmaz iştah açıcı görünüyorlar. Evinizde sosis yoksa sucuk kullanabilirsiniz. Salam ilave edebilirsiniz. Evinizde varsa yine mısır ya da mantar koyabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz yakışıyor. 180 dereceli fırında sadece 15-20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Hepinize afiyet olsun. Daha sağlıklı ve pratik tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.